Meksika maceramızın ortasından daldık hikayeye. Oraya devam etmeden önce bir ufak biskimiz, nereden başladık, nereye gidiyoruz? Bunun bir girişini yapalım istedik. Babacım serisi için. Ekip 2 kişi. Bu Fransız turist. Force robustesse. Marie. Ben ismini söylemekte zorlandığım için bu Fransız R'leri gırtlaktan çıkması gerekiyor. Çıkmıyor. Hayda. Kendisine işte Fransız turist, Frenchik, Lady vesaire gibi takma isimlerle hitap ediyorum. O da bana Turkish Guy diyor zaten. Aramızda İngilizce konuşuyoruz. Bu arada ben Yalçın, babasının oğlu. Biz Fransız turistle Amerika'nın batı kıyısında, Kaliforniya eyaletinde, San Francisco Körfezi'nde tanıştık. Gönüllülük usulüyle yürüyen bir yelken kulübü var. Cal Sailing Club. Görüyorsunuz. Orada tanıştık. Orada yelken öğrendik. Yani yelkeni tecrübemiz vardı ikimizin ama orada geliştirdik, öyle söyleyeyim. San Francisco Körfezi yelken için ideal bir yer. Çünkü öğrenmek için, öyle söyleyeyim. Şiddetli rüzgarı, akıntısı, sisi, trafiği, ne kadar zorluk ararsanız var. Biz de burada kendimizi geliştirdik. Ondan sonra işte 2018 sonu gibi tekne bakmaya başladık. Bu tekneyi de San Diego'da, Meksika sınırında bulduk. Fiberglass tekne, yelkenli. Ericsson'un arka. 38 fit, 84 yapımı bir tekne. Eski tekne, herkese göre değil ama bizim için ideal. Bizim gayet duygusal bağımız var yani teknemizde, öyle söyleyeyim. San Diego'dan tekneyi aldık. 2019 başlarında. Tabii bu tekneyi tekrar San Francisco Körfezi'ne getirmek bizim o zamana kadar yaşadığımız en büyük maceraydı. Yelken macerasıydı diyebilirim. 350 mil yol, hakim akıntının, hakim rüzgarın aksi yönünde bir seyir yaptık. Bu yelken kulübünden tanıdığımız arkadaşlarımız olmasa bunu başaramazdık. Öyle söyleyeyim. Bu macerayı daha sonra belki bir şekilde başka videoda anlatırız. İlk gününde yelken, otopilot kayış kopardı vesaire. Elle dümen tuta tuta geldik. Bir haftada Görk diye bağladık tekneyi. Ondan sonra tabii işte bakımsız teknenin işte bakımlarıyla uğraştık. Vinçleri olsun, yelken ekipmanı, dümen aksamında sıkıntı vardı, onları giderdik. Ondan sonra tekneyle işte koy içinde hafta sonları yelkene çıktık. Bu şekilde geçerken bu arada ismini değiştirdik teknenin. Yeni ismi Tire-Bouchon. Hem Fransızca hem Türkçe'de bilinen bir kelime olduğu için hoşumuza gitti. Tabii bütün ritüelleri de yaptık derken ismini değiştirmek uğursuzluk olduğu için ne kadar batıl inanç varsa hepsini takip ettik yani, öyle söyleyeyim. I wish you guys safe travels with this, with the new name, and I wish you the best of luck. Oh my god, I can't do it! Binlerce kez teşekkürler ablacığım. No, I deserve to be the godmother. Sonra pandemi patlayıp bizi, herkesi evlere kapattığında işte bir sene falan oluyordu tekneyi aldığımız. O zamana kadar anca işte teknenin olması gereken bakımlarını ancak yapabildiğimiz bir dönemdi. Ondan sonra evlere kapatınca pandemi, gündüzleri evden, tabii evden işe odaklanabildiğimiz ölçüde, akşamları marinada tekneyi hazırlamaya başladık. Çünkü bu pandeminin getirdiği belirsizlik, çalışma vizesi durumları zaten belli değildi. Onun üzerine bir de pandemi ekleyince bizim tabii artık yumurta kapıya dayandı. Bu şekilde hissettik yani. Bu işte Nisan ayından itibaren hız verdik tekne hazırlıklarına. Ağustos ayı gibi falan, o zamana geldiğimizde elektrik aksamını üzerinden geçmiştik. Otopilotu eklemiştik. Ve ilk bir uzun seyrimize o zaman çıktık. 2 kişi bir hafta işte iş yerinden izin alıp bir seyir yaptık. Çok öyle uzaklara falan gitmedik ama bir hafta tekneden yaşadık yani. Ve o seyirde her şey güzel gitti. Yani tekne yaşamı çok hoşumuza gitti. Ondan sonra motivasyonumuz tavan yaptı diyebilirim. Oradan döndükten sonra zaten Kasım ayında ben müdürümle konuştum. Görevden affımı rica ettim. İstifa ettim yani.
Ve bu işte o zaman Kasım ayıydı. Zaten bizim işte deadline'ımız, son tarihimiz Ocak sonu. Ocak sonu ülkeden çıkış yapmamız lazım. Çünkü çalışma vizesi durumlarımızdan ötürü o kadar kalabiliyoruz Amerika'da. O 2,5 ay boyunca işte yaklaşık gece gündüz ben teknedeydim. İşte Fransız turiste o işverenine yükümlülüklerini tamamlamaya uğraşıyordu. Ne yaptık? İşte motoru bakımlarını yaptık. Rüzgar dümenini takıldı. Güneş paneli, ondan sonra yelken ekipmanı, armayı değiştirdik. Bunun haricinde evden ayrıl, evdeki eşyaları sat, arabaları sat. Bunlarla uğraştık ve artık tekneye taşındık tabii. İpleri çözdüğümüzde son 15 günümüz falan vardı Amerika'da. So, Marie Cecilia. Naïda. Force et robustesse. Quoi? It looks like we are in the last 24 hours in the slip. How do you feel? No, I'm ready. I took a time to sink in. And I took a walk around and it already felt like it's a place. Just another place that I'm walking around. And How is the boat doing? Are we ready to go? Look. What are we looking at? I mean, it looks pretty bad, but it's pretty good in reality. Yeah. What do we expect? What's the plan What plan? Oh, like for tomorrow? for tomorrow? And So tonight we took one more night in the sleep. No, so yeah, we're staying overnight, leaving tomorrow morning lunch-ish, and then anchor somewhere in the bay because it's also Wednesday 13, so we're not gonna leave. No, that's not the official reason. The official reason is we're pretty, how to say, tired. exhausted. No, that's the word. Overwhelmed? No. Anyway. But we are converging. No, We're- but we're tired, so we're gonna spend one more night in the bay, and then take off on Thursday the 14th for the space and beyond. Bu sefer bu 350 millik yolu rüzgar arkadan diyebileceğim seyirle yapacağız. Fakat bu sefer de vaktimiz yok. Normal şartlarda işte 6-7 hafta rahat geze geze gideceğimiz yerler, orada güzel adalar var. Oraları geze geze gideceğimiz yerleri gece gündüz seyirle 15 günde kapatmaya çalıştık. Zaten ülkeden çıkışımızı da San Diego'dan olarak planlamıştık. Yani tekneyi aldığımız yerden, Meksika sınırından San Diego'ya varamadan Los Angeles'tan ayrılmamız gerekti. Oradan yaptık çıkışımızı. Bu işte vize için 30 gün vize sonunda, çalışma vizesi sonunda 30 gün müddet veriyor Amerikan hükümeti. Onu son dakikasına kadar kullandık diyebilirim. Ondan sonra soluğu Meksika'da aldık. We're crossing the border. Allez, clac. Burnuna değişik bir koku geliyor mu? Hayır. Taco kokusu alıyorum. Ya buradan sonra nedir? Projemiz güneye gitmek. Meksika takip edip Panama kanalına kadar kıyı gidip hem tekneye kendimizi geliştirip hem tekneyi tanıyıp bir bakmak. Ondan sonra eğer işler rast giderse Panama kanalını geçip Karayip Denizi'nde bu sefer belki bir sezon geçirip teknemize güvenimiz varsa, isteğimiz de hala varsa ondan sonra da Akdeniz'e, Atlantik Okyanusu üzerinden geçiş yapmak projemiz. Ne kadar olur, ne kadar değişir. Tabii bu kadar uzun zamanlı plan yapmak teknede makul değil. Ama gönlümüzden geçen bu zamanlarda bu. That's it.
How do I stop? This guy?